Harika bir ortamdayız. Yeşillik, Evet. doğa, güzellik, Evet. hava mis gibi. Bu güzel havada hocam. Birazdan da liberal çalışmamız olacak içeride. Aynen. Canlı Liberal yaşam. çalışmamız hocam nedir? Şimdi tahmin ediyorum bir 8 yıl oldu herhalde. Bu zamana kadar da herhalde binlerce insan bu şeye katılmıştır. Liberal canlı yaşam çok önemli bir konsept esasında. Bütün öğretiler, eğitimler esasında hep bir acıyla, problemle, sıkıntıyla, dertle, stresle karşılaştıktan sonra ne yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Ama o zamana kadar birçok şey hafızamıza girmiş oluyor, yaşamış oluyoruz, o dertleri çekmiş oluyoruz. Ben diyorum ki acaba insan acı çekmeden, dert tasa yaşamadan yaşayabilir mi? Ben bunun mümkün olduğunu söylüyorum. Ve acıya derde düşmeden esasında, öncesinde bu sorun çözülebilir. Çünkü insan bir problem yaşayacak, sonra çözecek. Bir problem yaşayacak, sonra çözecek. Bence çok anlamsız geliyor. Acaba stressiz ve korkusuz bir hayat olabilir mi? Gerçek bir cennet yani. Ve bugün kesinlikle Live Life'ın 7 adımıyla bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Live Life canlı yaşam dediğimiz zaman sanki insanlar diyor ki hocam biz canlı değil miyiz, yaşamıyor muyuz? Tabii ki yaşıyoruz. Ama düşünün bir kere yani. Korku, endişe içindeyken acaba canlı olabilir misin yani? Gece uyuyamıyorsun, tasa içerisindesin. Acaba canlı olabilir misin? Stres problem içindeyken acaba canlı olabilir misin? Bunun da en büyük sıkıntısı nereden başlıyor? İlk noktaya gitmek lazım. Dış dünya ve düşünceler bizde bir etki yaratıyor. Yani ister dışarıdan etkilenin, ister hafızanızdan, eski bilgilerinizden ve bu zaman etkilenmeye başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş onu düşüncemizle arttırmaya başlıyoruz. Sonra beyin o düşünceyi gerçek olarak algılıyor ve bir kimyasal salgı yayıyor. İşte korktuğunuz zaman mesela adrenalin yayıyorsunuz mesela. Peki acaba insan farkındalığını ve bilinçli yapısını arttırsa ve kimyasal salgı yayılmadan acaba orada olsa ne olur? O zaman sadece bir olay olur. Sadece bir fikir olur. Ve siz herhangi bir şekilde bir kimyasal salgı yaymazsınız. Çünkü iki tane önemli hafıza var esasında. Bir tanesi hayatımızın içindeki hafıza. Yaşıyoruz yani bunu şu anda. Çok da faydalı. Türkçe konuşuyorsunuz, İngilizce konuşuyorsunuz, araba kullanıyorsunuz. Ama bir hafıza daha var. Sadece beyinsel değil. Bütün hücrelerinizle yaşıyorsunuz. Emotional, duygusal hafıza esasında. Duygusal hafıza da vücudun beynimizin yaymış olduğu kimyasal salgıyla beraber yaşadığınız, hissettiğiniz olaylarla ilgili. Aynı zamanda duygusal durum ve duygusal yaşadıklarınız o kadar enteresan ki bütün sağlık problemlerinizden ana kaynağı esasında. Yani eğer stresliyseniz mideniz kesin ağrıyordur, omuzlarınız kesin ağrıyordur yani. Yani çok da normal bir şey yani. Eğer devamlı bir korku yaşıyorsanız yani kansere kadar giden birçok problem yaşarsınız. Demek ki bir şey fark ediyorum ki acaba ben duygusal hafızayı durdurabilir miyim? Bir nevi duygularımı kendim yönetebilir miyim? Yani duyguların beni yönetmesi değil, benim duygularımı yönetmem esasında. İnsan der ki mesela öfkeliydim, bir anda kızdım, vurdum kapıya çıktım, adama vurdum bir şey yaptım. Ya keşke öfkelenmesem. Acaba öfkemi nasıl kontrol edebilirim? Öfke başladığında nasıl kontrol edemezsin artık. Çünkü kimyasal salgı başlamış vaziyette. O zaman ne yapmam lazım? Demek ki bunun önünde olmam lazım. Bilinçli bir varlık olmam lazım. Bence bilinçli bir varlık olmamız çok önemli bir şey. Çünkü çoğu insan diyor ki bizi hayvandan ayıran şey beynimiz. Hayır değil diyorum. Yani bilgi diyor mesela. Hayır bilgi de değil diyorum. Bilinçli yapıda olabilmemiz. Bilinç ne demek esasında? Düşüncenin, bilginin, duygunun, dış dünyanın arasında senin esasında bilinçli kalarak, farkında olarak eyleme geçip geçmeme sanatın esasında. Eğer dış dünya beni etkiliyorsa ve yönetiyorsa o zaman ben bir birey değilim, özgür değilim. Düşüncelerim beni yönetiyorsa o zaman ben bir birey değilim, özgür değilim. O zaman diyorum ki demek ki benim en önemli konum esasında birey olabilmem için, özgür olabilmem için demek ki bilinçli bir yapıya geçebilmem lazım. Bilincin başladığı yer neresi esasında? Farkındalık. Farkında olmam lazım yani. Düşüncemin, duygularımın, dış dünyamın. Eğer farkında olabilirsem hepsinin o zaman enteresan bir şey olmaya başlayabilir. Peki ben acaba bunu nasıl yaparım? Live Life'ın 7 adımlık bir sistemi var. Fakat bunu bir ritüel, proses gibi görmek lazım. Çünkü ben ritüellere, proseslere, kurallara çok kabul etmiyorum. Ancak enteresan bir şey var. Beyin, yani siz şöyle bir şey yapamazsınız. Acaba şu an farkında mıyım? Acaba bilinçli miyim? Yani 1, 2, 3, 5, 10 diyebilirsiniz. Ama sonrasında gene kendinizi kaybedebilirsiniz. Ancak beyin alışkanlık üzerine çalışıyor. Acaba ben beynimi farkında olarak bilinçli bir seviyedeki bir alışkanlığa döndürebilir miyim? Şu anki alışkanlığı refleks hareketi, bilinçaltı ya da bilinç üstünden gelen bir şeyler. Hiçbir şekilde şey değil ama o da bir alışkanlık. Yani sigara içmeniz de bir alışkanlık ama içmemeniz de bir alışkanlık. Çünkü beyin alışkanlığı 20 günde, 30 günde sağlayabiliyor.
Ve sağlıktan sonra kendini güvenli hissediyor. O zaman ben de diyorum ki acaba bu 7 adım metodu, şu ana kadar binlerce insan uygulamış olduğum metot, eğer beyinde bir alışkanlığa dönerse, o zaman dış dünyayla, düşüncelerinizle aranızda bir boşluk oluşur. O boşluğun oluşması farkındalığınızı arttırır. Aynı zamanda o boşluk yüksek de bir enerji sağlar. O yüksek enerji zekanızı oluşturur ve siz geçmişi, geleceği, şu anını, her şeyi tam bir bütün olarak görmeye başlarsınız. O yüzden de o bütün olarak görmeniz ve kimyasal salgının olmaması sizin ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı direkt ortaya koyar. İşte tam bir bilinçli yapı. İşte o yüzden live a life, canlı yaşam çok önemli bir konu. Eğer bu konuyu çözemezsek hayat boyu bazen mutlu, bazen mutsuz, bazen dertli, bazen dertsiz, anlamı olmayan bir hayat yaşarız. Bir diğer noktada live a life'de ve canlı yaşamda çok önemli bir konu olan bir tanesi özdeşleşme problemi. İnsan devamlı bir şeylerle özdeşleşiyor. Hayatıyla, futbol takımlarıyla, işiyle, gücüyle, şirketiyle. İnsan neden bir şeylerle özdeşleşiyor? Bu kadar aciz ve zavallı bir varlık mı insan acaba? Yani illa bir şeyle özdeşleşince mi değerli oluyorsunuz? Yani bankadaki paranızla, Mercedes'inizle, yaşantılarınızla, title'larınızla ve bu yoksa eğer bunun peşinden koşmakla ilgili başka bir şey başlıyor. İnsan çok değerli bir varlık. Ve insan o değerleri var ediyor. İnsan değerli olduğunu anlarsa, o değerleri var edenin de kendi değeri olduğunu anlarsa, o zaman özdeşleşmek durur. Yani siz dış dünyadaki olaylarla, insanlarla, kişilerle ve ortamlarla aranızda özdeşleşme olmaz. Çünkü ne demek özdeşleşme? Yani bir ayna düşünün. Şurada bir ayna var şimdi. Ben böyle bakıyorum, saçımı tarıyorum. Orada okey diyorum. Ama ayna bana yapıştıysa ben göremem ki hiçbir şeyi. İşte özdeşleşmek bu demek. Bağımlı olmak yani. Onsuz yapamamak. Ve hiçbir şeyin farkında olamamak. Ve en büyük özdeşleştiğimiz şey esasında düşüncelerimiz. Ve hiç farkında değiliz. Bizi alıyor, bambaşka yerlere götürüyor. Yani geliyorsunuz şöyle güzel bir orman içindesiniz şimdi. Ah diyorsunuz ya, keşke hep burada olsak, işe hiç gitmesek, ne güzel yermiş burası diyorsunuz. Bir anda böyle dertlenmeye başlıyorsunuz. Yani güzel bir yer bir anda sizi dertli hale getiriyor ya. O yüzden eğer bunun farkında değilseniz bir yandan Allah kahretsin Murat'ı falan diyebilirsiniz yani. İşte çok önemli bir konu. Eğer ben gerçekten canlı yaşamı anlarsam, canlı yaşam endişenin, kaygının, tamamıyla özdeşleşmenin, bir birey olmaya giden en önemli yol. Acının, stresin, korkunun, endişenin olmadığı bir yol. Beyin diyor ki bu mümkün değil. Evet, beyne göre mümkün değil. Ama ya mümkünse? Ya en azından bunu hayatınızdan belki %60, %70 azaltabilirseniz bütün şeyler değişmeye başlayabilir. En azından basit, küçük problemlerinizi yaşamayın. Bence bu mümkün. Çünkü yüzlerce insan bunu yapabildi bu zamana kadar.